Bu tatlı mı tatlı yaşam oyununu daha da tatlı bir hale getirmeye dair hayallerim var. Sadece kendim için değil, çünkü kendim için tatlılaştırmak kolay. Hadi bir sonraki seviye. Bütün kültürü değiştirebilir miyiz? Ya bir okul hayal ediyorum. Evet. Bu hayali kurduğum için deli miyim ben? Mesih kompleksim mi var? Diyesi geliyor bir yanımın. Ve bana saçmalama, insanlara böyle şeyler söyleme diye karşı çıkıyor. Fakat gerçek bu ki bir okulum olsun istiyorum. Bir okulun kurulmasına öncülük etmek istiyorum. Ya veya başkasının kurmasına destek olmak da olabilir. Ya bu okul meydana gelsin. Ve benim yaşam enerjim bunun bir parçası olsun istiyorum. Tek başıma yapabileceğim bir şey olmadığını ve en azından böyle istemediğimi biliyorum. Ve bir arada bir hareket olması bunun. Birlikte ortak yaratım enerjimizle kolektif şekilde bunu yapmak nasıl mümkün olur acaba diye merak ediyorum. Şimdi woo kelimeler attım ortaya. Bu kelimelere yabancı olanlar varsa ne demek kolektif bilinç, ortak yaratım. Ya bu bir eğitim videosu değil. Ben bunlara girmeyeceğim şu an. Başka videolarımda veya eğitimlerimde bunların cevapları var. Ama aslında demek istediğim insan olarak süper güçlerimiz var ve bunları neden bilinçli şekilde ve birlikte kullanmayalım? Çünkü şu anda spiritüel endüstri, işte kişisel gelişim endüstrisi çok güzel, evet, tam kişinin hayatını dönüştürmesi, güzelleştirmesine odaklı ve ben de bu alanda insanlara destek olmayı seviyorum, seçiyorum. Fakat bunun ötesinde bir şey. Bizim kolektif mutluluğa ihtiyacımız var. Hani işte komşunu aç yatarken sen nasıl ne kadar keyifli olabilirsin ki? Tamam, dünyada her şey boka sarmaya devam edecek. Çünkü bilinç yükseldikçe öteki tarafta karanlıkta giderek onu aynı kuvvette boğmaya çalışır diyorlar. Diyordum ki sadece kendi yaşamımızı değil, bütün hayatı, kültürü, dünyayı daha farklı bir hale getirmeye var mıyız? Burada buluşalım mı? Şimdi nasılını bilmediğim bir fikir aslında paylaşıyorum ama nasılını birazcık biliyorum aslında. Hayal etmek. Bu yönde bilinçli adımlar atmak. Bu niyetle. Bunu dile getirmek, ifade etmek. Şu an yaptığım gibi. Davet etmek. Alacağı şekli bilmesem de bu niyetin kalbimde olmasına, varoluşuna güvenmek. Arkadan eşimin ses pratiklerini duyuyor olabilirsiniz şu anda. Eşim bir müzisyen. Bu hayali birlikte kursak ve bunu yaratmak için hayatlarımızı feda etmek değil, keyfimize baksak, bu hayali kalbimizde tutarken keyfimize hizmet etsek, keyfimizle yaşama dokunsak neler olur? Hep içimde bir ses diyor ki ya bu kız deli mi diyecekler. Söyleme insanlara böyle şeyleri. Şimdi küçük bir sebebini paylaşacağım. Böyle hissetmemin, düşünmemin. Benim böyle bayağı Mesih sendromu olan, görüştüğüm, takıldığım, hoşlandığım insanlar oldu. Ve hani hadi bir olur.
Ama en fazla bir olur yani. Böyle bir deliliğe bir defa denk gelirsin. Ben kaç defa denk geldim bilir misin? Hepsiyle romantik bir şey yaşamadım yani ama gelip bana itiraf ediyorlardı veya ben artık hani işaretleri tanır hale gelmiştim. Bayağı kendini hani İsa'nın geri dönüşü, Mesih zannetmekten bahsediyorum. Birazcık maddelerle beynin dengelerinin de hafif yanmasının da sonucu. Çok detaylı girmeyeceğim hikayeye ama böyle insanlar beni buldu ve ben ulan hani aynalamaktan ibaret bu hayat. Benim içimde gizliden gizliye bir Mesih sendromu mu var acaba? Erkek olsam ben de kendimi böyle mi zannederdim diye düşündüğüm olmuştur. Fakat hani bunun öte tarafı da şu ki bu insanların da bu sendroma girmesinin sebebi evet bir bilinç yükselişi söz konusu şu anda dünyada, kolektifte. Hani Mesih bilinci denilen aslında ilahi olanın idrakı ile yaşama hali, bilincinin bu düzlemde titreşmesi ve o titreşimi bu dünyada buna sütun olabilmek, onu buraya getiren kanallar, pillarlar olabilmek ki çünkü bütün kolektif olarak aslında bu bilince doğru bir evrim halinde olduğumuz, bilinç evrimi halinde olduğumuz söyleniyor. Yani aslında doğru hepimiz kurtarıcı olmaya, dünyayı değiştiren olmaya, ilahi gücümüzü fark eden olmaya, bunun ile bu idrak ile mucizelere vesile olmaya, teslim olarak bizim aracılığımızla meydana gelen büyüye, sihre aracı olmaya, alan tutmaya davet ediliyoruz sanırım. Ve ben de bu davete icabeten böyle bir hayal kuruyor. Bunu daha da somutlaştırırken paylaşıyorum. Hepimizin kalbinde yankılansın. Hepimizin kalbinden yayılarak gerçeklikte beden bulsun istediğim için. Daha fiziksel somut düzlemde bu nasıl olacak? Ben zaten hani kendi çapımda eğitimler hazırlıyor ve paylaşıyorum bunları. Neden? Çünkü bu eğitimleri ben okulda öğrenmemiz gerektiğini, almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu eğitimler bize yaşamımızı aslında nasıl özden ilhamla doğal neşemize temasla yaşayabileceğimizi gösteren, hayatı navige etmeyi, yani sadece dış dünyada ne yapacağını değil, iç dünyanı tanımayı, iç dünyanı navige ederek, yöneterek, bunun sonucunda dış dünyanı yönlendirmeyi, şekillendirmeyi paylaşıyor eğitimlerim. Ve biz bunu okulda öğrenmeliyiz. Çünkü biz bu dünyaya gelen bu tatlış insanlar, ruhlar olarak gerçekten aslımızdan bir haber yaşıyorduk çok uzun ileriki yaşlara kadar. Şimdi kolektif olarak dünyanın, insanlığın bilinci yükseldikçe bu tabii ki değişiyor. Şu anki çocukların çok daha bilmiş olduğunu biliyorsun. Bu sadece internete sahip olmakla ilgili değil. Bu içteki bilginin çok daha berrak şekilde duyulur olmasıyla ilgili. Ve artık yeni bir düzenin zamanı ve bu düzeni ben hani eskiden düşünüyordum ki ya işte keşke kursalar böyle yapsalar, şöyle bir şey olsa, bir okul olsa. Bir an fark ettim ya olsa da kim öncülüğünü yapacak? Kim olduracak? Kim onlar kim? Bizden başka kim bizim için bizim dilediklerimizi yapacak? Yani aslında kişisel düzlemde
kurban bilinci dediğimiz şey. Yani benim gücümde değil, benim elimde değil, başkalarının elinde. Ben onların yaptıklarının sonuçlarını yaşıyorum diye zannettiğin bir yerden bir dakika. Bu benim seçimlerimin, tepkilerimin, kararlarımın da sonucu olarak benim yaşadığım şey dediğin, gücünü fark ettiğin ve seçim hakkına sahip olduğun yere geçmek. Kişisel düzlemde olduğu gibi kolektif düzlemde de bu mümkün. Ve ya işte bak, bu içten gelen kaygıları da paylaşmak istiyorum. Çünkü yüzüme güneş bu kadar parlarken acaba ne kadar beyaz olacağım ve bunu paylaşabilecek miyim hiç bilmiyorum ama içimde bununla ilgili nasıl hissettiğimi de paylaşmak istiyorum. Çünkü şimdi verdiğim eğitimler insanların kendi yaşamını navige edebilmesi için dedim. İçsel ve dışsal ve ben bunu nasıl yapıyorum? Bunu da göstererek yapmak istiyorum. Çünkü kendi kocaman ya deli misin diyeceğin hayallerine adım atarken sen de benzer süreçlerden geçeceksin. Bu deli kızı dinliyorsan orada da deli bir ruh var. Olmaz mı hiç? Ve biz insan olarak hepimiz aynı iç engellere, mayın tarlalarına maruz kalıyoruz. Ve zaten bunu haritalamak, bunları yönetmeyi öğretmek benim oluşmasını istediğim okulun sunmasını istediğim şey. Okul derken bu arada yani hani anaokul sistemlerinin yerine geçecek bir şeyden ziyade bütün anaokul sistemlerinin zaten dönüşmesi gerek. Her alanda bir şeyler öğretilmesi gerek. İçsel, kişisel, öz farkındalık, öz şefkat, öz sevgi, özgüven bunların da bulunması, meditasyonun mesela okulda bir ders saatinin meditasyonu olduğunu düşün. Bunların da bulunması evet parçası ama hani tek eğitim bu olacak değil tabii ki. Fakat bu da bir eğitim olacak. Hayal ettiğim gelecekte. Ne zaman bilmiyorum. Benim ömrüme sığar mı bilmiyorum. Ama ben ömrümü bu hayali kurmaya, enerjimi buraya akıtmaya vermek fikrinden çok keyif alıyorum. Çünkü başka ne yapayım yani? Hani zaten bak zaten burada böyle cennet gibi bir yerdeyim. Zaten cennet gibi bir hayatım var. Şükürler olsun. Ne olacağı belli olmaz. Ölüm var, kalım var, hastalık var. Ne olacağı hiç belli olmaz ama kendim için yapabileceklerimi yaptım zaten. Ama kendim benden öteye uzanıyor, sana uzanıyor, bize uzanıyor. Biziz bu. Bu bizim hayatımız. Bizim dünyamız ve bizim seçimlerimizle şekilleniyor. Özellikle de delilerin. O yüzden tüm deliliğimle karşındayım ki bununla baş etme, bu engelleri hissetme, bunları eritme, buna rağmen ilerleme sürecini de şeffafça göstereyim. Çok başka bir yere atlayacağım şimdi. Bunu sosyal medyada bu videoyu paylaşmak bir kriz. Niye? Zaten sosyal medyaya uygun bir içerik tipi değil. Hadi ondan başladık. Podcast mı kaydediyorum? YouTube videosu mu çekiyorum? Instagram'a mı koyacağım? Sesini duyurmak için bak bu dünyada yer sahibi olduğunu, önemli olduğunu hissetmek için o kadar takıldığı engel var ki insanın. Sadece mümkün değil deyip geçmek ve omuz silkmek daha kolay geliyor. Kendimi rezil etmeyeyim diye denememek, bunun korkusuyla cesaret etmemek daha kolay geliyor. Ama bence bu delilik. Ya dalga mı geçiyorsun ya? Özgür bir hayatın var.
Canının istediğini yapabilirsin. Bak, canının istediğini yapabilirsin. Niye kendini rezil etmeyi seçesin? Çünkü bu riski almakla beraber hiç olmayan bir şeyi meydana getirme ihtimalini de hayata geçirmiş oluyorsun. Bak, hiçbir şey değilse şu an bu ana kadar izliyorsan çok fazla böyle şey izlemediğine bahse girerim yani. Bilmiyorum, ben izlemedim en azından. Keşke izleseydin de biraz daha kolay gelseydi. Ama izlediğim benzerlerinden de tabii ki güç alıyorum. Zaten bu yüzden olay bu. Yani birileri bunu yaptıkça bu mümkün, bu da bir rota, bu da bir yol. Olmayan bir yolu denemek de, oluşturmak da, icat etmek de bir yol. Hatta yollar böyle açılıyor. Dur, benim canım ne yapmayı ilham ediyor diye bakmak mümkün oluyor. O yüzden hani leading by example olarak içimde böyle bas bas bağıran İrem, insanlar tam bir manyak olduğunu anlayacaklar kaygısına, hadi ya oradan, kibarca söyledim, demeyi sana bir borç biliyorum. Çünkü sen benim canımın en kıymetli yanısın. Şimdi bunu sosyal medyaya nasıl sığdıracağım? Yani işte ben bir okul kuralım istiyorum falan. 3 dakikalık bir videoya mı sığdıracağım? 60 saniyelik bir videoya mı sığdıracağım? Başına çok seni captivate edici, yakalayıcı bir hook mu koyacağım? Hangi birini nereye sığdırayım? Ben bütün varlığımı, bu bedene zar zor sığamayan varlığımı, ifademi sosyal medyanın kuralları içerisine nasıl sığdıracağım? Hiçbir fikrim yok. Ve bu beni yıllardır geri tutuyordu. Yıllardır yapamıyorum diyordum. Başlıyordum. Biraz devam ediyordum. Yoruluyordum, bırakıyordum. Çünkü yapmak sürekli kendi içimde bazı konuşan seslere, İşte of bok gibi oluyor, aman hiç de bir işe yaramayacak, ne önemi var ki diyen seslere meydan okumamı gerektiriyordu. Kendi içinde bu kadar bir şeylerle savaşmak, bununla enerji kaybetmektense doğal tepki, insanın doğal tepkisi, boş veriyorsun işte. Ama boş veremiyorum da aynı zamanda. Yani bir ilham ne kadar hakikiyse o kadar tekrar tekrar gelecektir kalbine. Ve ben burada dönüp dolaşan, sana ulaşmasını istediğim bu sözleri bir şekilde bu iç bariyerleri aşıp getirmek durumundayım. Kendime borçluyum. Bize borçluyum ama kendime de borçluyum. Yani. Ve açıkçası önce bu zorundalık, mecburiyet işim için dediğim bir yerdeydi. Bunlar aradan çekildikten sonra görüyorum ki şu an hayır ya, bu benim çok keyif alarak yapmak istediğim aslında ve bundan keyif almama engel olan işte bu tarz öğrenilmiş, ancak böyle olursa insanlara ulaşır, şu kalıplara sığdırmalısın, falan filan, malısın melisinler doldukça o coşku, o neşe, o arzu soğuyordu tabii ki, ona temas edemiyordum. O yüzden şimdi artık bunları aşmanın zamanı. Ve aşmak nasıl oluyor? Tamam, içsel çalışmamı yaptım. İçsel çalışmalarımı yaptım ki kalktım karşında bunları anlatıyorum.
Ne diyorsun? Kalktım karşında bunları anlatırken yine bunun içinden geçiyorum. Bilincimi, niyetimi eyleme döküyorum. Eyleme dökerken dönüşmesine alan açmış oluyorum. Hepimizin özgürce yaşadığı bir dünyayı, daha okullarda bunu öğrendiğimizi, bunun için teşvik edildiğimizi, bunun norm olduğu bir dünyayı hayal ediyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Nasıl yapacağımızı henüz bilmiyoruz. Ama kalbimizde bu arzu var ve bu yüzden olacağını biliyorum. Ne zaman bilmiyorum. Nasılını keşfetmek bana heyecan verici geliyor. Ve gerçekten buraya kadar izlediysen aman tanrım, her şeye değer. Her şeye değer. Tüm rezil olma ihtimalime, birilerinin bana manyak demesine, benim kendime bunları dememe ve bunların içinden geçmeme, bunun zorluğuyla kalmama ve ötesine geçmeme değer. Gerçekten şu an hala burada dinliyorsan, senin de içinde delice olan arzuları ciddiye almaya dair bir ilham kıvılcımlanıyorsa, bu hayale ortak olmak içinde uyanıyorsa buna değer. Ve oldum olası nefret ettim. İnsanlar seni ciddiye alsın diye gömlek giymek gerekmesinden. Bizatihi bu koşullanmaları, kalıplanmaları isyankar bir yerden hareket etmek hep doğam oldu. Her ne kadar bende de çalıştığını bilsem bunların arkadan arkaya. Çünkü kolektif bilincin bir parçası bunlar. Ama aynı zamanda tam olarak değişmesini de arzu ettiğim şey. Kolektif bilinçteki bu kalıplar, hepimizin içerisindeki bu kalıplar. O yüzden delice olanı yapacağım ve sanırım bunu paylaşacağım. Ve belki de o kadar da delice değildir. Sadece hayatım boyunca bunu duymaktan dolayı içeri aldığım bir kendimi baskılama bahanesidir. Teşekkürler. 5 dakika sonra görüşürüz.